Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşayabilir ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde labirent, karmaşa içinde kaybolmak, çıkmazlar duvara çarpmak, çıkar yol arayıp bulamamak dedi. Şifacı kartı, iyileşme dönemi, kötü günlerin sonu, ruhsal şifalanma, kalpteki yaraların şifa bulması, çaresiz kalınan durumlara derman olmak dedi. Aziz kartı, bilgelik, olgunluk, düşünerek ve olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir eril enerji, bazen fiziken yaşça büyük ve sözü geçen bir zat. Şimdi öncelikle bugünün enerjisinde ciddi bir çıkmazın içerisinde hissediyor kendisini, zaten labirent kartının söylediği gibi. Bir çözüm arayışı içerisinde artık sıkıntılı süreçlerden kurtulmak istiyor. Yani çaresiz kalınan durumdan derman arayışı, bu durumdan çıkma isteği. Özellikle bugünün enerjisinde bununla ilgili, bu sıkıntılı, çıkmazda hissettiği durumlarla ilgili kendinden büyük birinden destek alacağı bir süreç olacak. Bu büyük, illa yaş gibi düşünmemek gerekir. İşte iş hayatındaysa yaşadığı bu çıkmaz, sıkıntılı durum, iş hayatında kendinden daha tecrübeli, daha ileri olan birinden destek alma olabilir ya da işte kendinden büyük aileden birinden, işte ilişkilerle ilgili olabilir sorun, her neyse, bilgi almak, fikrine güvendiği, düşüncelerine güvendiği bir kişiden yardım alma ve bu durumun içerisinden çıkma isteği içerisinde olacak. Şimdi kelebek, affetmek ve çocuk kartı geldi. Şimdi bu kişinin hayatında ciddi sıkıntılı bir süreç yaşanmış olabilir ve buradan çıkmak istiyor. Ciddi bir değişim ve dönüşümün içerisinde olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani artık geçmişte yaşadığı durum her neyse bunu tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Ciddi bir şifa isteği içerisinde. Bu hafta genellikle birazcık böyle bir enerji vardı. Yaşanılan şeylerden ders çıkarmak ve buradan artık çıkma isteği. Umarım bu devam eder. Çünkü bu arayışta olmak bile çok güzel kapıların açılmasına sebebiyet verecektir. Şimdi ciddi bir yenilenme ve dönüşüm istediği süreçte affetmek istediği, bu kendisi de olabilir, karşısındaki insanlar da olabilir. Ciddi şekilde bir affetmek istediği ama daha çok böyle geçmişle alakalı durumları affetmek istediği bir süreçte sıfırdan başlamak istiyor. Yani bu kişi artık bu zamana kadar ne yaşadıysa yaşadı, hangi çıkmaza girdiyse girdi, hiç fark etmiyor. Bu karmaşanın içerisinden çıkıp şifalanacağı, artık daha doğru ve net adımlar atacağı ve geçmişi böyle geride bırakacağı, yani ona zarar verenleri de affedeceği, kendisinin yaptığı yanlışları da artık affedeceği, kendini de affedeceği bir sürecin içerisinde olmak istiyor. Bu niyeti var. Güzel yani. Farkında olmayan nostalji ve kabul ediş. Daha çok geçmişinde yaptığı şeylerin farkında olmadığı için sürekli aynı döngülere girdiğini anladığı ve geçmişe takılıp kaldığı için bu daha çok kurban psikolojisi gibidir. Hep benim başıma geliyor. Ben hep böyle insanlarlayım. Hep bu insanlar gelip beni buluyor dediği, bu zamana kadar neden bunları ben hayatıma çekiyorum demeyen bir kişinin artık farkına varıp geçmişteki o negatifliği kabul etmeyi bırakıp o sayfayı kapatıp tamam bu yaşanmalıydı, şu dersler çıkarılabilir, tamam deyip artık bu kabullenişi bitirdiği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel geldi. Bu ilişkilerle ilgili de olabilir yaşadığı şey. İlişkilerin dışında da yani ikili ilişki, partner ilişkisi dışında da iş hayatında da bunları yaşıyor olabilir. Bu alandan çıktığı bir sürecin içerisinde olacak. Güzel geldi. Devam edelim. Ayrıntılı olarak bakarsak bugün hayatında neler yaşayabilir dediğimizde, evet, başlangıç enerjisi çok yüksek biri. Yani artık bulunduğu sıkıntılı süreç her neyse buradan tamamen çıkmak ve arınmak istiyor. Bir daha hani bu alana girmek istemiyor diyebiliriz. Köklü bir değişim ve dönüşüm istiyor. Öyle hani sıradan aman hani şu sıkıntılı durum kapatayım artık kafamdan bunlar çıksın gitsin dediği bir şey de değil. Tekrar bunları yaşamamak adına ne yapmalıyım dediği bir durumun içinde değişim kartı da geldi. Şimdi ayrıntılı bakalım. Değnek şövalyesi geldi. Değnek şövalyesi
Şimdi değnek şövalyesine arzuyla hızlanan ilişkilerden, sabırsızlıklardan ve fırtınalı süreçlere girmekten bahseder bize. Kaos ve kıyametle beraber. Şimdi şu anın enerjisinde her şeyi yakıp yıkma isteği içerisinde olabilir bu kişi. Yani onun hayatında artık ona hizmet etmeyen, belki onun arkasından işler çevirmiş kişiler vardı. Ona zarar veren kişiler vardı. Her neyse artık bulunduğu bu kıyamet ortamından, yani kartlar o kadar net geldi ki, yani söylediğim şeyler de bir önceki kartlardakiler de çıkıyor, çıkacak birazdan. Şimdi kaos kartı ve kıyametle beraber öyle bir sıkıntılı sürecin içerisinde ki hiç beklemediği anda, beklemediği kişilerden yaralar almış olabilir. Hayatı alt üst olmuş olabilir. Çok güzel planlar yapmıştır ve harika gidiyordur her şey. Bir anda yapılan küçücük bir hatanın ya da küçücük bir şeyin her şeyi alt üst ettiği bir sürecin içerisine girmiş olabilir ve buradan çıkmak istiyor. Ama buradan çıkma isteği çok hızlı bir şekilde çıkmak istiyor haklı olarak. Değnekler zaten en hızlı oluşumlardan bahseder, enerjilerden bahseder bize. Ve burada artık harekete geçip aradaki bu sorunu, kaosu, kıyameti ortadan kaldırma isteği içerisinde bununla ilgili zaten bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu söylemiştik. Şimdi umarım hızlı konuşmuyorum. Biraz hızlı konuşup geldi ama bazen yazıyorsunuz. Ya emin olun hızlı konuşmak gibi bir şeyim yok. Normalde de biraz hızlı konuşan biriyim ama burada enerjide geldiğinde daha da böyle bazı açılımlarda çok hızlı gidiyor. Sonradan fark ediyorum, kusura bakmayın. Bir arkadaşım yazmıştı hızlı yavaşlatırsınız dinlerken diye. Kusura bakmayın, yani yapabileceğim bir şey yok. Mümkün olduğunca sakin olmaya çalışıyorum dedim ve hemen devam ediyorum. Şimdi neden bu durumun içerisinde? Yani en son ne tetikledi onu da bu enerjilere geçti dediğimizde çok net geldi aslında. Dünya kartı, değişim ve emir kartı. Bu kişi sürekli aynı döngülerden geçmiş olabilir. Dünya kartı bize yeni başlangıçlardan bahseder ama dünya kartında karmanın olduğunu da bize gösteriyor olabilir. Karmayı da anlatır çünkü. Şimdi burada hayatı boyunca hep aynı döngülerden geçmiş olabilir bu kişi. Aynı sorunları, benzer sorunları yaşamış ama farkına varmamış olabilir. Kıyamet kartı da aslında bize bundan bahseder. Der ki sen anlamadın, mecbur kaldın ben bunu yapmaya. Emir kartı da aslında bunu söylüyor. İlahi düzende olması gereken, hayattan çıkması gereken biri varsa, çıkarılmıyorsa kişi tarafından, sistem son raddede bunu yapar. Ya da işte iş hayatında o işin artık bitmesi gerekiyorsa, farklı bir işe geçilmesi gerekiyorsa, farklı bir düzene geçilmesi gerekiyor. Sistem bunu küçük küçük olaylarla size gösteriyor ama anlamıyorsanız, fark etmiyorsanız artık o noktada sistem her türlü sorunu çıkarıp o işin değişmesi adına her şey gerçekleşir diyebiliriz. Umarım anlatabildim buraya ama böyle bir süreçten bahsediyor. Yani buradaki yıkım, kaosun hepsi bu kişinin daha önce yaşadığı şeylerden ders alamamasından kaynaklı sistemin müdahale etmesi. Artık değişmelisin diyor. Yani sen artık değişmek zorundasın. Yani böyle bir şeyin yok artık, inisiyatifin yok. İşte biraz daha uzatayım, şu olsun, bu olsun. Hayır, sen değişmek zorundasın. Bazen güzel olaylar da oluyor. Anlayamadığımızda biraz daha zorlayıcı olaylar olabiliyor. O yüzden değişime dönüşmek, kalbimi açıyorum dememiz, kolaylıklarla, güzelliklerle değişimleri kabul ediyorum, hayatıma alıyorum dememiz fayda sağlayabilir bizler için de. Çünkü bazen gerçekten göremeyebiliyoruz. E, Burada yaşanan bu sıkıntılı durumda artık sistemin bu kişinin değişmesi adına, yeni bir başlangıç yapması adına hayatına getirdiğini söyleyebiliriz. Yani daha böyle özel bir olay gibi değil ama yıllardır belki biriken bir durumun ya da bir karmanın ödenme süreci. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde bu kişinin artık çok net şunun farkına varması gerekiyor. Biraz önce de dedim ya, kurban psikolojisi. Buradan çıkması gerekiyor. Şimdi ay kartı ve kurban kartı. Ay kartı bizim bilinçaltındaki korkularımızdan, bilinçaltındaki inanışlarımızdan bahseder ve kurban psikolojisinde olduğunu söylüyor bu kişinin. Diyor ki artık bu korkularını yenmek zorundasın. Kendini kurban olmaya olduğuna inanmaya devam edersen, bu inancı devam ettirirsen hayatın boyunca kurban olduğunu sana kanıtlayacak olaylar yaşarsın. Ama sen diyorsan ki ben değnek üçlüsünü yaşamak istiyorum. Nedir değnek üçlüsü?
Değnek üçlüsü hayallerin için çabalamak ve karşılığını almak adına artık beklemeye geçmektir. Değnek üçlüsü artık her şeyi yapmışsındır. İşte diyelim ki kariyerinle ilgili. Çabalamışsındır, eğitimler almışsındır, birçok adımlar atmışsındır ve istediğin bir işe başvurmuşsundur örnek olarak. Ya da bir proje için bir proje hazırlamışsındır, sunmuşsundur, sonucunu bekliyorsundur. Artık her şeyi yapmışsındır, o geliyordur sana. Sen sadece beklemedesindir, o geliyordur. Görüyorsundur yavaş yavaş böyle sana yaklaştığını. Hayallerine ulaşmak istiyorsan diyor kartlar, bilinçaltındaki o kurban olduğunu, her sıkıntının sana geleceğini, herkesin sana karşı olduğunu, bu inançlarını temizlemek zorundasın. Çünkü bunun altında ne vardır? Değersizlik vardır. Birçok şey olabilir ama örnek olarak söylüyorum bunları. Değersizlik vardır. Kendini layık görmemek vardır. Siz bir şey kendinizi layık görmezseniz o şey size gelmez. Bu çok nettir. Yani öyle bir şey ki evrende bir sistem var. Bu sistem işliyor. Siz kabul edin ya da etmeyin. Yer çekimi gibi. Siz istediğiniz kadar deyin ki hayır ben inanmıyorum yer çekimine. İşte ben bu kanuna inanmıyorum. Hiçbir önemi yok sizin inanıp inanmamanızın. O kanun devam eder. İlahi düzende de yasalar var ve bu yasalar işliyor. Siz bu yasaların farkında değilseniz o yasalar sizde bazı şeyleri fark ettirebilmek adına olaylar yaşatıyor. Siz farkındaysanız da o zaman siz zaten o yasalara göre yaşamaya başladığınız için, orada bozmadığınız bir şey olduğu için, yani o düzene uygun davrandığınız için oradaki o ganimetleri diyeyim almaya başlıyorsunuz. Bir ilişkide siz dengeyi, alma verme dengesini bozmazsanız orada zaten mutluluk, huzur, aşk, sevgi, bolluk, bereket her şey olur. Ama siz orada dengeyi bozduğunuzda ister alıcı taraf olun, ister verici taraf olun hiç fark etmiyor. O denge bozulursa o dengenin sağlanması için olumsuzluklar yaşanır. Böyle düşünmekte fayda var. O yüzden evrensel yasaları araştırmanızı çok isterim. Ara ara paylaşıyorum bu tarz bilgileri paylaşmaya çalışıyorum ama evrensel yasalar, işleyiş, düzen, çakralar o kadar kıymetli ki çakralarda. Yani sadece çakralar üzerine biraz çalışsanız ya da bilgi edinmeye çalıştığınızda o kadar büyük faydalarını göreceksiniz ki. Maddi ve manevi her açıdan buna emin olun. O yüzden bu kişi bana gelecek mi, gelmeyecek mi, arayacak mı, onunla ne yaptı, bununla ne yaptıdan ziyade neyi değiştirirsem gerçekten o istediğim, o masallardaki aşk var ya ya da bolluk bereket var ya ona nasıl kolaylıkla elde edebileceğinizi göreceksiniz. Sadece dönüp bakmak gerekiyor diyebilirim. Devam ediyoruz ama. Normalde böyle yapmayacaktım ama kartlar böyle istedi. Çok konuştuğum için de olabilir tabii. Şimdi bugün enerjisinde sizi neler bekliyor dediğinizde bugün birazcık böyle bir süredir hatta tılsım beşlisiyle beraber kendinizi böyle sevilmiyor hissediyor olabilirsiniz. Sevgiden yoksun, değersiz hissediyor olabilirsiniz. Bazılarınız da maddi kayıplar yaşamış ya da maddi kayıplar yaşamaktan korkmuş olabilirsiniz. Burada artık bu duyguların daha çok bir kart daha alalım daha net olsun. Hatta sarkaca soralım. Buradaki korkunun bitmesi mi gerçekleşiyor? Kişiler artık korkudan özgürleşiyor mu? Evet, buradaki bitiş, ölüm kartı, tılsım beşlisiyle yaşadığınız şey her neyse. Maddi kayıp korkusu olabilir, maddi kayıplar yaşamış da olabilirsiniz. Ya da değersizlik, sevgisizlikle ilgili bazı duygu düşünceleriniz varsa bunlardan artık özgürleştiğiniz bir gün olacak. Bunları geride bıraktığınız, daha böyle kendinizle barış sağladığınız bir gün olacak. Maddiyatla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bu korkunuzun artık ortadan kalkmasını sağlayacak güzellikler olabilir. Ya da bakış açınızı değiştirdiğiniz için bu korkunun daha hafiflediğini hissedecek olabilirsiniz. Değersizlikle ilgili de karşınıza bir olay çıkacak olabilir. Sizin ne kadar değerli olduğunuzu size hatırlatacak olabilir. Ya da kendiniz bu alanı şifalandırabilmek adına adımlar atacak olabilirsiniz. Ne kadar değerli olduğunuzu ve her şeyin en güzeline layık olduğunuzu lütfen her gün kendinize hatırlatın.
Bunun tetiklenme sebebi ne dediğimizde de yakın geçmişte tılsım onusu güneş ve kaosla. Bakın, tılsım onusu maddi manevi tamamlanmaktan bahseder. Aynı şekilde benim için bir kupa onusudur. Orada da çünkü ailevi bir bağlanma durumu vardır tılsım onusunda. Yani huzurlu, güvenilir bir ilişki içerisinde olmak vardır, öyle söyleyeyim. Yakın geçmişte burada yaşanan bazı şeyler, ortaya çıkan bazı sıkıntılı durumlar bu alanla ilgili sizi negatif duygulara itmiş olabilir. Yani örneğin ilişkinin içerisinde hiç bilmediğiniz bir şey ortaya çıktı ve bu ilişkide bir kaos yaratmış olabilir. Yani o güveniniz sarsılmış olabilir, ilerisiyle ilgili korkularınızın oluşmasına sebep olmuş olabilir. Maddiyatla ilgili de böyle bir durum yaşadıysanız, eğer ilişkiyle ilgili yaşamadım diyorsanız, maddiyatla ilgili de buradan attığınız adımlar olabilir ama hiç düşünmediğiniz, hiç farkına varmadığınız bir şey ortaya çıkmış olabilir. Ya da burada işte sizden kaynaklı da olmayabilir, piyasa olabilir, işte çalıştığınız alan, sektörle alakalı bazı şeylerin ortaya çıkmış olması olabilir. Fark etmiyor. Burada yaşanan sıkıntılı bir durum, bir kaos. Sizin o güvenilir, mutlu ve tamamlanma durumuna gitmenizde bir engel gibi ortaya çıkmış olabilir ve bu sizi korkutmuş olabilir. Bu durumlar sizin şu anki işte küçük bir sorun çıkmıştır. Şu an işte acaba maddi bir kaybım mı olacak ya da işte kazancımda sıkıntı mı olacak dediğiniz ya da maddiyat değilse de ilişkiyle ilgili, ya ben sevilmiyor muyum? Neden bana bunu yaptı? Ya da işte duymadığınız, bilmediğiniz bu şeyin ortaya çıkması güven duygunuzu sarsmış olabilir. Kendinizi de sevilmiyor hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir hayatınızda dediğimizde, zaten güzel bir barış sağlama durumundasınız bugün. Bu güzel geldi. Ve kupa arası yolculuk ve gereklilik. Çok güzel. Kupa arası güzel, sevgi dolu başlangıçlardan bahseder. Bazılarınız için özellikle iş hayatıyla ilgili, maddiyatla ilgili ise eğer bu durumunuz, güzel bir el uzatılacak olabilir. Sevgiyle, mutlu bir şekilde çalışacağınız, işinizde bir yenilik olabilir. Daha böyle güvende hissedeceğiniz bir adım atılmış olabilir. Mesela diyelim ki bir yanlış yaptınız, o yanlış ortaya çıktı. Örnek veriyorum sadece. Burada patronunuz örneğin geldi, dedi ki ya olabilir, yani hatalar yapılabilir. Biz seni biliyoruz, ne kadar işte değerli olduğunu biliyoruz. Sorun yok. Bir daha yapmayalım. Mesela örnek veriyorum. Burada artık sevildiğinizi hissettiğiniz, bu sorunun çok da büyük olmadığı, almanız gereken dersleri alarak burayı şifalandırabileceğinizi fark ettiğiniz bir süreç olacak. Yolculuk kartıyla, şimdi bazılarınız için yeni bir başlangıç, iş hayatında da olabilir, özel hayatta da olabilir. Yeni bir başlangıca doğru e, itileceksiniz diyebilirim. Bu çünkü bir gereklilik olarak geliyor. Yani gerçekten sevgi dolu bir şeyin içinde olmak istiyorsanız, bazılarınız için yeni bir işe başlamak, yeni bir başlangıç, yeni bir yol almak. Bazılarınız için ilişkide sorunlar varsa artık burayı şifalandırabilmek adına yeni bir başlangıç, ya da artık bitmesi gereken bir ilişki ise bu ilişkinin bitip sevgi dolu güzel bir ilişki yaşayabilmek adına yeni bir başlangıç yapma süreci başlayacak diyebilirim. Umarım burayı anlatabildim. Burada her ne olursa olsun yeni bir yola doğru gitme durumunuz var. Ama bu durumda gitme zorunluluğu var olarak söylüyor sistem. Çünkü gerçekten sevgi dolu bir alanın, durumun içerisinde olmak istiyorsanız, işte özel hayatta da bunu yapmak zorundasınız diyor kartlar. Umarım konuşmadım. Günün olumlamasını da alalım. Bugün kartlar bizde ne söyler? İyi hatırlatalım kendimize. Kurduğum tüm ilişkilerde anlayış, sevgi, güven, saygı ve şefkat var. Ruhuma iyi gelen ve bana ilham veren insanları çekiyorum. Harika geldi. Aldık, kabul ettik. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajları almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Her şeyin en güzeline layık olduğunuzu lütfen unutmayın. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.